Elinizde bir trafo var. Bu trafonun üstünde herhangi bir etiket falan yok. Bu trafonun gerilim değerini bulmaya çalışıyorsunuz ya da kullanabilir miyim, kullanamaz mıyım, işime yarar mı diye ona bakacaksınız. Bu trafo biraz enteresan. Beklenti yani ilk intibanın dışında bazı şeyler göreceğimiz için bu trafoyu seçtim. Kabloları kalınlığa göre ayırdığınızda buradaki kablo kalınlıkları bakın daha kesitleri büyük, buradakiler ince. Akla ilk gelen şey işte primer 220, sekonder işte belki 24, belki 12 volt neyse. Trafo yükseltici trafo da olabilir. Bunu ilk etapta söylemek çok zor. Ama şunu söyleyeyim, benim elime geçen bu trafo, yani sizlerin de elinize geçecek olan trafolar hemen hemen %99'u düşürücü tip trafodur. Yani 220'ye, 110'a ya da işte 220'ye, 24'e, 12'ye, 9'a, 6'ya neyse düşüren bir trafodur. Çünkü bu tip trafoları biz cihazların içerisinden söküyoruz, bir kenara atıyoruz. Daha sonra lazım olur mu diye bakıyoruz. Kabloları kalınlıklarına göre bir ayırdık. Aynı da olabilir kablo kesitleri. Bunun hiçbir şeyi yok. Sadece bakacağım, bobin gruplarını ayıracağım. Kahverengi, turuncu ölçeceğim. 200 ohm kademesinde 1.4 ohm sekondere benziyor. Bu ara hocam eline tutuyorsun. Ölçümü değiştirir mi? Bakın benim vücut direncim çok yüksek olduğu için küçük dirençleri ölçerken o kadar da etkili olmaz. Demin neyi ölçmüştük? Kahverengi turuncu 1.4, kahverengi beyaz 15. Şu gri neymiş? Gri açık devre. Bu ne? Şu 14. Bakın. Yani kahve beyaz 14. Kahve turuncu 1.4. Birazdan çok net görmeniz için 14.8 bu. Bunda 14.8. Bunun arasında ne var? 1.4. Şunun ikisini ölçelim. 16.0. Şimdi burası primer olduğunu düşünürsek akla ilk gelen şey ya bu 110-220 değil mi? 110-220 olsa örneğin 8, 8 ve 16 görmem lazım. Ama şurası 16. Bakın burası 16. Burası 14. Kahverengiyle 14.8 ama kahverengiyle turuncu arası 1.4. Bunun açıklamasını biraz sonra göreceğiz, anlatacağım. Ama acaba bura primer mi değil mi? Bir de diğerlerini ölçelim. Örneğin turuncuyla turuncuyu ölçtüm. Bakın 0.6 ohm. Turuncuyla griyi ölçtüm. Gri'nin birini açık devre. Gri ile griyi ölçtüm. 1.2. Yani bu ince kabloların direnci buradaki kalın kabloların direncinden daha düşük. O zaman bu taraf benim için sekonder. Burası benim için primer. Şu gri'nin hiçbir şeyle bağlantısı yoktu bu tarafta. Buraya bir daha bakalım. Burayla yok. Niye? Gri'yi muhtemelen ekranlama için koydular. Bazen gövdeye ya da araya bakır şerit atıyorlar. Bu muhtemelen öyle. Bakın burayla da bir direnci yok. Buradaki turuncuyla da bir direnci yok. Buradaki gri ile de açık devre. Şaseye bakıyorum. Aklıma gelen şey mi? Şaseyle de alakası yok. Muhtemelen bu içeriden geldiğine göre ya en dışta ya da primer sekonder arasına bakır şerit atıldı. Bu da onun ucu topraklama. Yani ne diyeyim 220 kısmından bir atlama olacak olursa sekonder kısmına atlamasın. Arada bu var. Bunu atlasın, buna da toprağa gitsin diye. Yani sekonder kısmını 220 tarafından gerilim atlamalarına karşı güvenliğe alıyor. Çünkü buraya düşük gerilime eğer 220 atlayacaksa belki ne diyeyim el değecek, el teması falan olabilecek. Bunun devresi artık neyse. 220 atladığında çarpma riski var. Ona karşı bunu bir ekran olarak kuvvetli muhtemel koymuş. Şimdi primerin bura olduğunu bulduk.
Tabii 220'ye düşürücü tarafı olduğunu düşünürsek bunun. Tekrar ölçelim. Kahverengi ile beyaz arası 14. Kahverengi turuncu arası 1.4. Şu 14.8'de tekrar görelim. 14.8. Bu da neydi? 16. 110-220 olarak düşündüğünüzde 110-220 dirençler birbirlerine iki misli çıkması lazım. 1.4'e 16, 14.8 gibi değerler çıkıyor. Bu neden böyle? Bunun nedeni şu. Bu videoya hazırlarken o sunu kısmında resim olarak ekrana getiririm. Primer kısmında bir tane çıkış yapmışlar. Şurası 16 ohm, şurası 14.8 ohm, şurası 1 nokta kaç gelmişti? Kahverengi turuncu muydu o? 1.4 ohm. Bu bazen bilgisayar güç kaynaklarının arkasında falan da görürsünüz. 220-240 volt seçeneği vardır. Bu eski bir trafo olduğu için bu trafoda 220 muhtemelen bunun bağlı olduğu cihazda 220-240 volt seçeneği vardı. 240 ise eğer sizin dışarıdaki seçiminiz, tabi spir sayısının daha fazla olması lazım. Spir sayısı fazla olduğu zaman da direnç büyük olacak. 16 ohm ölçtüğümüz sargıyı devreye alıyor. Eğer 220 seçersek de 14.8 olarak ölçtüğümüz sargıyı direkt getiriyor, 220'ye bağlıyor. Bu primerdeki bu küçük ohmaj değeri 220-240 ayrım için konmuş. Şimdi gelelim sekonder sargılarına. Demin de ölçtük. Sekonder sargılarında 2 turuncu 0.7 ohm, 0.6 ohm gelen 2 turuncuyla 2 gri bir sargı. Bu da 1.3 geliyor. Yani birbirinin hemen hemen iki misli iki gerilim var burada. Anlaşılan o. Ve bakayım turuncu ile gri arasında da herhangi bir ohmaj göstermiyor. O zaman sekonderinde de bunun iki tane ayrı sargı var. Şimdi tamam primer olduğunu düşünüyoruz ama bu cihazı ya da bu trafoyu nasıl bir cihazdan söktüğümüzü bilmiyoruz. Nasıl bir cihazdan söktüğümüzü bilmediğimiz için de bu 110'a bir şey de olabilir, 220'ye bir şey de olabilir. Bu 110'luk mu 220'lik bir trafo? Bunun ayrımını yapmak çok zor ama bir fikir vermesi açısından şöyle gidebiliriz. Trafonun şuradaki göbek SN kestine bakacağım. Nasıl ölçeriz onu? Mesela şuradan bir ölçelim. ...25 milimetre, yani 2.5 santim. Şurayı ölçtüğümde... ...41 ama burayı ölçerken şu aradaki saçlar da var. 2 milim 2 milim saysak 4 milim düşsek 37. Yani 2,5'a 3.7 santimetre kare bunun göbek kesti. Buradan nereye gitmeye çalışıyorum? Buradan bu trafonun gücünü tahmin etmeye çalışıyorum. Şimdi neydi benim formülüm? SN eşittir C çarpı karekök içerisinde S, yani trafonun gücü. Bu C saç kalitesine bağlı olarak 0.8-1.1 arasında alınır. Biz burada 1 alacağız. Yani trafo hesabı değil yapmaya çalıştım. Yani bir trafo saralım değil. Sadece bir fikir edinmek açısından. Burada işte neydi? Kesit 2.5'e 3.7 idi. 9.25 santimetre kare yapar o. 9.25 bölü 1'in karesi. Tamam mı? Çünkü niye? SN bölü C karekök S'ye eşit. S de SN bölü C'nin, yani güç de göbek kestinin, manyetik alan kestinin C'ye bölümünün karesi. 1 seçmiştik. Ne oldu? 9.25'in karesi eşittir S. O da ne? 220 çarpı I. Her iki tarafı 220'ye bölecek olursak
9.25'in karesi, o da 85.56 bölü 220. İşte 380-400 miliamper gibi bu trafonun primerden akım çekmesini, tam yükte primerden akım çekmesini beklerim. Tabi bunun içerisinde işte kosinüs fiilleri falan katmıyoruz. Dediğim gibi sadece bu bir fikir vermesi açısından söylediğim en kaba haliyle bir hesaplama ve birazdan bunun ölçümünü yapacağız. Yani ben bu trafoyu eğer buradaki gibi işte buradaki hesaplama, bu kaba hesaplamaya göre bağlayacak olursam primerinden 400 miliamper falan akım çekmesi gerekir. Şimdi normalde ben bunun deneyini şu bir de en büyük uçlara bağlayalım. 220 şuradan bağlayalım. Neydi onlar? 14.5. 220'lik kısmı bu olsa şu neydi? Daha yüksekti. 16 turuncu devre dışı diyelim. Zaten şu kısımda ekranlamaydı. Bunu devre dışı aldık. Sekonner uçları birbirlerine değmiyor. Şu ikisine akım ben burada normalde elimde varyak var. Varyakla akımı arttıra ben buna gerilim arttıra bir akım veririm. Şimdi bu trafo ama şu anda boşta çalışıyor. Trafoların verimleri çok yüksektir. Bu trafonun veriminin %80-90 olduğunu düşünürseniz, hoş şu da var yani bunu trafoyu saran, hesaplayan işte katsayılarda neyi aldı, orada J katsayısı var, C katsayısı var, sacın kalitesine bakın bir sürü bilinmeyen var burada. Ben yaklaşık bir tahminde bulunuyorum. Bunun 400 miliamper akım çektiğini düşünürsek, işte boşta bunun %10'u %20'sini çekse, 400 miliamperin %10'u ne yapar? 40 miliamper yapar. Yani ben bunun boşta 40 miliamperin biraz üstünde bir akım çekebileceğini en kaba haliyle düşünüyorum. Ölçü aletimi ben burada 200 miliamper kademesine aldım. Çünkü bunun ne çekeceğini daha önceden test ettim, denedim. Ama siz bu trafonun kaç amper akım çekeceğini bilmiyorsanız önce yapacağınız şu: ölçü aletini bağlamadan bir enerjiyi verin, çekin. Trafodan aşırı bir inleme sesi alıyorsanız ya da çok yüksek bir anda ısınma oluyorsa demek ki o sargı 220'lik bir sargı değil. 110 voltluk olabilir. Daha sonra trafo aşırı bir tepki vermediyse belki de 110 da olabilir. Aşırı bir tepki vermediyse yapacağınız şey şu: bu tip bir ölçü aletiniz varsa 20 amper kademesinde kısa süreli bir akım verip çekeceksiniz. Eğer buradaki akım değeri 200 miliamper kademesinin üstüne çıkmıyorsa herhangi bir sorun değil. Ama 400 miliamper akım çekmesini beklediğim trafo ilk verdiğiniz anda işte 1 amperlere yakın 1 amper, 1.2 amper gibi akım çekiyorsa zaten direkt enerjiyi kesin. Muhtemelen 110 volt girişli bir trafodur o. Ama demin de dediğim gibi ilk önce enerjiyi verdiniz. Ölçü aleti bağlamadan, ampermetre bağlamadan trafo aşırı bir tepki vermedi size. Daha sonra 20 amper kademesinde bir ölçüm yaptınız. Orada da işte 1 amperleri, 1.2 amperleri, işte ne diyeyim 600 miliamperleri, 800 miliamperleri, yani beklediğimin üstünde bir akım değeri görmüyorsanız, ki zaten boşta bu. Öyle bir akım değeri görmüyorsanız 200 miliamper kademesinde alıp tekrar ölçüm yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi beklemiş olduğumuz 380-400 miliamperin üstünde bir akım değeri görüyorsanız ondan sonra bu bilin ki muhtemelen burası 220 değil 110 olabilir ya da başka bir gerilim olabilir. Ama benim için şu anda 220 olup olmaması önemli. Trafoya bir şey olur mu? 110 voltluk trafoya 200 ya da şöyle söyleyeyim 110'luk sargıya 220 verdiğinizde çok kısa sürede ben bir şey olmasını beklemiyorum. İşte bunun verniği, lakı nasıl yapıldığı, içerisindeki bobinaj telinin izolasyon sınıfı kaç, bunların falan hiçbirini bilmiyoruz. Olmasını beklemiyorum. Ama olabilir mi? Olabilir. Yarada nasıllık, siz elektrik vereceksiniz. Yani bunun nokta atışlı bulabilmek için trafoyu sizin direkt sökmeniz lazım, bakmanız lazım. Tel çaplarına falan bakmanız lazım ki bu da uzun iş. Benim aşağıda belki 20-30 tane trafo var. Hangi birini tek tek sökeyim bakayım. Ama en kaba haliyle çok fazla üzerinde oyalanmadan bulabileceğiniz, gerilim değerini bulabileceğiniz yöntem bu.
Trafoya enerji verdim. Çekçe akıma bakıyorum. 33 miliamperlerde bir akım çekti. 33.3 miliamper. Yani %90'ın bir tık üzerinde bir verim var trafonun. Evet, yani beklediğimiz gibi bir değerdi bu. En kötü olasılık işte 80 miliamperlerde çeker dedik. En kötü verime sahip trafo. İşte %90 bizim standart erişebildiğimiz trafolar. Bu bir cihazdan çıktığı için bunun verimi biraz daha yüksek. Boşta çekmiş olduğu akım bunun da 33.3 miliamper. O zaman burası trafomun 220 kısmı. Şimdi trafoyu 220'yi direkt verip ölçü aletini volt kademesine alıp gerilimleri ölçeceğim. Bu dokunma geriliminin üstünde bir gerilim olabilir, bilmiyorum. Ama tek ucu tuttuğum zaman diğer ucu tutmadığımda sıkıntı yok. Turuncular bir şeydi. Bobin sargısıydı. Şu anda 31 volt turuncu. Grilerde diğer bir sargıydı. Gerilim düşük. 31 volta 9 volt. İkisini birbirlerinden çıkarıp ikisini birbirine toplayarak da ara bir değer elde edebilirsiniz. Şu anda şu neydi? Bunların arasında herhangi bir bağlantı yok. Gri neydi? 9'du. Turuncu neydi? 31'di. Örneğin şu gri ile şu turuncuyu birbirlerine bağlayın. Aynı polaritede bağladıysak toplama olacak. Farklı polarite yapmışız. 21 volt. Birbirlerinden çıktı gerilim. O zaman bu gri değil de bu turuncuyla şunu birbirlerine bağlayacağız. Şu anda mesela 41 volt. Trafoların bir kısmında böyle sekonder sargıları ayrı ayrı olmaz. Aradan uç çıkıp geri girme şeklinde olur. Orada zaten direkt ölçtüğünüzde o değeri göreceksiniz. Bu videoda böyleydi. Umarım hurdalığınızdaki trafoların gerilim değerlerini, uçlarını bulurken bu video işinize yarar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.